Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin'in son fiyat hareketlerini ve genel görünümünü değerlendireceğim. Önemli destek ve direnç noktalarını ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu anda Bitcoin haftalık grafiğindeyim. Haftalık grafikte uzun süren 2021 yılı Kasım ayından beri süregelen bu düşüş trendi 2 hafta önce 20 haftalık hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılmasıyla son buldu. Yaklaşık son 3 haftadır da bu haftayı da sayarsak yani 4 haftalık bir üst üste yükseliş, yeşil mum yaktığı görülüyor Bitcoin'in. Haftalıkta şu anda 20 haftalık hareketli ortalamanın epey bir yukarısında fiyatlanıyor. 20 haftalık hareketli ortalamamız 18.730 seviyesinde ve şu anda Bitcoin 23.400 civarında fiyatlanıyor. Burada yukarıda önemli bir majör direncimiz var. Aslında 2 tane majör direnç var ama bunlardan en önemlisi 200 haftalık hareketli ortalamamız 24.730 seviyesi. Burası henüz denenmedi ve en kuvvetli direnç olmasını bekliyorum bu seviyenin. Yani bu seviye majör bir direnç olarak ilk olarak üzerinde kapatmamız gereken seviye olduğunu söyleyebilirim Bitcoin açısından. Onun hemen üzerinde ise 50 haftalık hareketli ortalamamız var. O da 25.600 seviyesinde şu anda. Bu iki seviye üzerimizde fiyat üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak devam ediyor. Fiyat buraları yukarı kırdıktan sonra zaten Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler daha da fazla ivme kazanacağını düşünüyorum. İlk etapta ama 24.700 seviyesi önemli bir direnç. Bu seviye mutlaka yukarı yönlü hareketlerde akıllarda olmalıdır. Ve bu direncin de kolaylıkla kırılamayacağı kanaatindeyim. Yani buralardan fiyat geri sekebilir. Bu konuda da yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Günlük grafikten bir bakalım isterseniz. Günlük grafiğimizde de her şey yolunda. Günlük MA20'nin bayağı bir üzerinde seyrediyoruz. Buralarda önemli bir düzeltme söz konusu olduğu takdirde ise MA20 olan 21.500 seviyesi önemli bir destek olarak çalışacaktır. Şu seviye takip edilmelidir. MA20 burası. 21.500 seviyesi önemli bir geri çekilme seviyesi olarak aklımızda bulunsun. Yukarıdaki hedefi zaten sizlere aktarmıştım. Ancak bir de trendin gücü açısından size bir bilgi aktarmak istiyorum. Buradaki bu yükseliş trendine rağmen bu boğa ayı gücünde son bir haftalık hareketlerde trendin zayıfladığına dair işaretler var. Yani şurada bir yükseliş trendi söz konusuyken burada boğa ayı gücünde trend zayıflaması söz konusu. Bu da yakın bir zamanda düzeltme gelebileceğini gösteren bir işaret olarak algılanabilir. Tabii ki %100 çalışacak diye bir durum yok ancak önemli bir ayrıntı bu. 4 saatlik grafikte zaten çok daha net olarak belli oluyor. Şimdi 4 saatlik grafiğimize geçelim. Evet, burada da belli olduğu gibi burada yükselen bir trend söz konusu. Bu MA50'yi de baz alabilirsiniz burada. Bir trend çizgisi gibi. Ancak burada da trendin giderek düştüğü görünüyor. Şu şekilde çizeyim size isterseniz. Burada fiyat yükselirken burada bir düşen trend söz konusu. Yani şuradaki fiyat bu şekilde yükselirken orada bir düşen trend söz konusu. Yani şu yükselişi burası tam zıt bir şekilde karşılıyor ve bu da düşüşün önemli bir habercisi olarak düşünülmelidir. Yani 4 saatlik grafikte trendin oldukça zayıf olduğu zaten net olarak görünüyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yukarıda Fibonacci seviyelerimize baktığımız zaman Fibonacci 0.382 seviyesi olan 22.440 seviyesini
Bitcoin şu anda dip olarak belirlemiş görünüyor. Yani burası dip, yani yakın zamanlı dip olarak görünüyor. Burayı önemli bir destek haline getirmiş. Denemiş ancak 3 kere 4 kere hatta denemiş ancak altında hiç kapanış yapmamış ve hep yukarı doğru hareketlerine devam etmiş. Ve 0.618 seviyesi olan 23.700 seviyesini deniyor şu anda. 23.700 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlar az önce de videonun başında da belirttiğim bu majör direnç alanımız olan 24.700 seviyesine doğru bir fiyat hareketine sebep olacaktır. O yüzden bu 0.618 seviyesi takip edilmeli. Ancak bu belirttiğim trend çizgisi de kırıldığı takdirde de ilk önce 21.660 seviyesine kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Burası Fibonacci 0.236 seviyesi. Daha sonra da günlük MA20'yi zaten az önce size aktarmıştım. Günlük MA20'mizde 21.400 seviyesinde zaten orası da. Yani bu seviye önemli bir geri çekilme seviyesi olarak çalışmasını beklediğim bir seviye. 21.400 ve 21.660 seviyesi. Burası geri çekilmelerde çalışmasını beklediğim güçlü bir destek olarak düşünülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde de belirttiğim gibi 0.618 seviyesi olan 23.700 üzerindeki 4 saatlik kapanışlar ilk etapta bu yukarıdaki majör direncimiz 50 haftalık hareketli ortalamamız olan 24.730 seviyesini, 24.700 seviyesini denememize fırsat verecektir. Bu seviyenin üzerinde ise, bu seviyenin üzerindeki kapanışlarsa bizi bir diğer majör direnç olan 50 haftalık hareketli ortalama olan 25.650 seviyesine kadar yükselişlere fırsat verebilir. Ancak burada dediğim gibi trendde bir zayıflama söz konusu. Bu zayıflama da pek iç açıcı bir gösterge değil açıkçası. Yani buralarda artık yatırımcıların bir miktar satış yapabilme eğilimini gösteriyor bu. Bu ayı gücünde. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı çünkü. Yukarı yönlü hareketlerde de belirttiğim direnç seviyelerine riayet edilmesi yatırımcılar tarafından oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu. Ayrıca bu seviyede kar realizasyonu da düşünülebilir. Yani alt seviyelerden maliyetlenen yatırımcılar buradaki 200 haftalık hareketli ortalama 24.700 seviyelerinde kar realize edebilirler. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Bitcoin ile ilgili şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.